Yalnız olmanın şöyle tatlı bir tarafı da var. Sana bir kıvraklık veriyor. Başka birini düşünmeden hareket edebilme lüksü veriyor. Çok uzun zaman o kadar yalnızdım ki bu bana çok şey kazandırdı. Diğer yandan o yalnızlığın içinde kendini kaybetmemek lazım. O yalnızlığın hayatının gerçeği olmaması lazım. Merhabalar efendim. Bugün konumuza gelelim. Yalnızlık ve kendini hissetmemek. Takipçi yorumlarında bahsetmemizi istedikleri konulardan biriydi yalnızlık. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yalnız kalmak bir seçim değilse kişiyi çok büyük bir buhrana sürükleyebilir. Yalnızlık tercih edildiği zaman harika, zorunluluk olduğu zaman çok yorucu bir şey. Burada ben hayatımın belli dönemlerinde yalnız kalmayı tercih ettim. Belli dönemlerinde de o tercihin içinde kayboldum. Yalnızlığı tercih etmişsen harika demiştik. Ama işte o tercih ettiğin yalnızlığın içinde kaybolmaya başlamışsan, yani günlük yaşamını unutmaya başlamışsan artık kimlerle görüşürdün, nerelere giderdin, neler yapmaktan keyif alırdın, hatta kendini unutacak kadar yalnız kalmaya başlamışsan. Çünkü yalnızlığın öyle bir seviyesi var. Kendinin dışına çıkıp böyle izometrik bir açıdan bilgisayar oyunlarında vardır ya, böyle bir yerden bir kamerayla kendini izlemeye başlıyorsun, tamam mı? Bir süre sonra o görüntü bile gidiyor. Tamamen böyle boşluğa düşmüş oluyorsun. İşte o noktaya düşmek bence çok tehlikeli. O çok sıkıntılı bir yer. Şimdi benim tam da bu bahsettiğin yerle alakalı olsa gerek diye düşündüğüm bir yorum var. Çok uzun bir yorum ama kısa bir kesitini söyleyeceğim sadece. Bu tarz konuları konuşabileceğim bir annem, babam, kardeşim ya da arkadaşım olmadı. Yani bu yorumu hatırlıyorum. Bunu ben de okumuştum. Gerçi bütün yorumları okudum. Bu çok kırıcı geliyor bunu. Okuyunca bana çok zor geliyor. Yani bunları konuşacak kimsem olmadı benim gibi bir, özellikle aileyle ilgili böyle bir saptama yapıldığı zaman bu beni biraz yıpratıyor. Ya da bende bir yerlere dokunuyor diyeyim galiba. Ben çok yalnız bir çocukluk geçirdim. Ya bu benim ailemin sorumsuzluğundan falan kaynaklanan bir şey değildi. Bu koşulların getirisiydi biraz da. Annem biraz evhamlı bir kadındı. Böyle hani çıkıp da sokakta oyun oynamak falan filan gibi seçenekler pek yoktu. Dolayısıyla ben zaten TRT'ye girene kadar, işte o da 80'lerin sonuna denk geliyor, hemen hemen hayatı evin içinde geçen bir çocuktum. Evet, tabii ki yani anne babayla bir şeyler yapıyorsun, biraz sosyalleşiyorsun falan ama günün sonunda o ömrünün ilk yıllarında geçirdiğin yalnızlık sana çok yerleşiyor. Bu bir tercih olduğunda harika. Ama bir gün şöyle bir şey oluyor. İşte artık 20'lerine geliyorsun, 30'larına geliyorsun. Hayatta senin artık kaldırabilme gücünün ötesine geçen zamanlar geliyor bir şekilde. Her zaman dostlarınla konuşamıyorsun her şeyi. Ya da bir dostunu arayıp ya da bir arkadaşını arayıp onu anlatmak istemiyorsun. Hani vardır ya, bazen dönüp annenle konuşmak istersin yani. Ben onu yapamadım. Çünkü hiç yapmamışım. Hiç yapmadığım için öyle bir şeyi bilmiyorum. Ya olmadığından değil, böyle bir şey geri çevrildiğinden değil, bilmediğimden. Bu arada benim çok tatlı bir anne babam var. Şu anda eleştiriyor gibi görünmeyeyim. İşte bazı aileler böyle gelişmiyor. Bu iyi ya da kötü değil. Bunu o sebeple anlatmıyorum. Benim ailemde böyle bir ilişki yoktu. İnsanlar bunu kötü bir şey gibi kodluyorlar genelde. Ya ben yalnızdım. Ve yalnız olmak bana kötü bir etki yapmadı. Hayatta belli zorluklarla karşılaştığımda bununla tek başıma başa çıkabilecek güçte olmamı sağladı bu yalnızlık. Hiçbir zamanda kendimi böyle köksüz hissetmedim, ne yalan söyleyeyim. Benim bir annem ve babam var. Canlarım benim, orada duruyorlar ama ben böyle bir adam oldum yani. Biraz sert bir insan oluyorsun yalnız büyüdüğünde. Biraz böyle hayata karşı duruşun köşeli oluyor. İnsanlara karşı sınırlarını biraz net çiziyorsun. Şu anda bile, en yakın ilişkimde bile çok net sınırlar çizmeyi uygun buluyorum. Ama bence bu çok sağlıklı bir şey. Yani birey kendi çevresine sınırlarını ne kadar çizebiliyorsa o kadar kendi olabiliyor. Ne kadar kendin olabiliyorsan başka insanlara o kadar gerçek bir birey olabiliyorsun. Hatta o insanlarla daha doğru şeyler paylaşabilmeyi başarıyorsun. Yalnızlığın seçildiği anlar da kişisel bir sınırdır benim için. Yani o anda yalnız olmak istiyorsam en yakınımdaki insan bile oraya girmesin isterim. Bu an için bir açıklama yapmak durumunda kalmamak isterim. Pek çok duygumuzu başkalarına açıklamaya çalışıyoruz. Farkında mısınız? Ne kadar zor bir şey. Yalnızlığın böyle bir konforu var. O an hangi duygu durumda olursan ol, kimseye hiçbir şey açıklamak zorunda kalmıyorsun. Kendine bile. Bir yorum var. Bir oyun geliştiricisi arkadaşımız diyor ki,
Ben hem işte 2D hem 3D tasarım öğreniyorum hem de yazılım ve programlama öğreniyorum ki kimseye muhtaç kalmadan ilerleyen süreçte bir oyun geliştireyim. Çok güzel. Sen bunu destekliyor musun peki mesela? Ben bunu çok yaptım. Hala yapıyorum. Ben işimle ilgili her şeyi tek başıma yapabilecekmiş gibi kendimi yetiştirmeyi uygun buldum ömrüm boyunca. Yani bunu 12-13 yaşımdayken fark ettim. İşle ilgili konularda tek başıma bir şey ortaya koyamadığımda hiçbir şeyi başaramama ihtimalimin çok güçlü olduğunu gördüm. Dolayısıyla bilmek iyidir. En azından yanına o işin uzmanı insanlar geldiğinde onlarla nasıl konuşacağını biliyorsun. Terminolojiyi kullanmayı biliyorsun. Burada bahsedilen şey senin söylediğin gibi hiç kimse olmasa bile tek başıma yoluma devam edebileyim mi? Yoksa yok arkadaş ben ekip çalışması asla yapamıyorum mu? Ekipleşememek değil konu. Ekipleşsem bile bazı şeyleri tek başıma yapmak isteyebilirim. Şu bir gerçek. Mesela ben sizinle video çekmeye bayılıyorum. Ama bir gün elime bir tane küçücük bir kamera alıp ne bileyim hiç tanımadığım bir şehre gidip orada tek başıma bir şeyler çekip tek başıma yaşadığım şeyi videoya kaydetmek isteyebilirim. Bir de bir işle ilgili bence o işin yan dallarını ve o işin bileşenlerini biliyor olmak çağımızın gereği artık. Ben o arkadaşımızın yorumunu hatırlıyorum. Çok da destekliyorum kendisini. Hakikaten bunu yapmalı. Yani bir oyun geliştiricisinin mesela işte 2 boyutlu, 3 boyutlu tasarım yapmayı bilmesi, animasyon bilmesi, ses tasarımı bilmesi falan filan bunlar çok önemli değerler. Bunları bildiğin zaman o zaman ekibini de daha doğru yönlendirmeye başlıyorsun. Dolayısıyla ben şeyi desteklemiyorum. İşte ben şuna uzmanlaştım, sadece bunu biliyorum. Abi kusura bakma, dünya artık öyle bir yer değil ne yazık ki. Burada her şeyi tek başına yapmayı çok övemeyeceğim. Çünkü her şeyi tek başına yaptığın zaman hakikaten bir noktada bir bıkma noktası gelebiliyor. Bir bıkma anı gelebiliyor. Bence insanın bunu kendine yapıyor olması gerekiyor. Yani ben nerede bıkarım mı bulmak gerekiyor bir işe başladığında. Hani iyi kötü bir iş planı yapıyoruz ya. O işin içinde bir de psikolojik plan yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şöyle, ben bu işi yaparken atıyorum işin 6. haftasında mental olarak ne noktada olacağım? Psikolojik olarak ne hissedeceğim? O gün ben bu işi şu şekilde yapabilir miyim? Çünkü işe başlarken heyecanlısın, heveslisin, enerjin yerinde, çok güzel uyumuşsun, uykunu almışsın. Hadi bakalım diye giriyorsun ama 6 hafta sonra uykusuz geceler geçmiş oluyor, bir sürü endişe birikmiş oluyor, o işin geleceğine ilişkin kaygılar birikmeye başlamış oluyor. Dolayısıyla bu planı yapmak çok önemli. Bir de her şeyi yapmaya çalışırken asıl iyi yaptığın şeyleri çok iyi yapamamaya başlamak gibi bir durum da var. Ya belli işlerde kendimi doğru konumlayamadım. İşte biri geldi bana sordu, şunu yapar mısın? Yaparım, evet. Ama yapmaya başladığımda gördüm ki ben hiç o işe uygun bir insan değilim yani. Böyle şeyler oluyor. Ya bilmiyorum, bir işi yaparken biraz böyle işin her tarafında durup, hani dedim ya o işle ilgili yan dalları da biliyor olmak gerekiyor diye. İşin başka yerlerinde durup hem orada duran insanın halini anlamak, onunla empati kurabilmek, hem de neyi iyi yaptığını anlayıp kendini o noktada tutmayı başarabilmek gerekiyor sanki. Bu yalnız başına iş bitirme konusuyla ilgili atlamamamız gereken bir şey var. Yine böyle 2013 ya da 2014 yılında verdiğim bir röportajda şey demiş arkadaş bana. Böyle dramatik bir soru sormuş biraz. İşte hep çok yalnızmışsın, hep tek başına bir şeyler başarmaya çalışmışsın falan filan demiş. İşte arkana dönüp baktığında hiç geri dönmek gelmedi mi aklına demiş. İşte Ankara'ya geri dönmekten bahsediyor o dönem. Ben de ona demişim ki benim geri dönecek bir yerim yoktu. Arkamda kimse yoktu ki demişim. Yalnız olmanın şöyle tatlı bir tarafı da var. Bir işle ilgili söylüyorum bunu. Gerçi hayatla ilgili de söyleyebilirim. Yalnızlık sana bir kıvraklık veriyor. Başka birini düşünmeden hareket edebilme lüksü veriyor. Çok uzun zaman o kadar yalnızdım ki yeni bir yola girme konusunda hiç çekinmedim. Bir teklif geldi, tamam yapıyoruz dedim. Aklıma bir fikir geldi, hemen bunu yapıyorum dedim. Peşlerine koşacak vaktim de vardı. Niye? Çünkü insanlara zaman ayırmam gerekmiyordu. Bu bana çok şey kazandırdı. Bu anlamda yalnızlıkla ilgili çok da dövünmemek gerek diye düşünüyorum. Ya biraz böyle yalnızlığı kanıksamak lazım. Diğer yandan o yalnızlığın içinde kendini kaybetmemek lazım. O yalnızlığın hayatının gerçeği olmaması lazım. Tamam, evet, konforlu bir yalnızlık var. Tercihli yalnızlık güzel bir şey. Tek başına hayatta ayakta durabiliyor olmak, belli işleri tek başına bitirebiliyor olmak muhteşem. Ama diğer yandan insan sosyal bir varlık.
Ve bence sosyal medya, bu elimizdeki telefonlar falan filan bizi fena halde yalnızlaştırıyor. Sanki yalnızlaşmıyormuşuz gibi görünüyoruz ama delicesine yalnızlaştığımızı düşünüyorum ben. Bir arkadaşını arayıp ya gel bir kahve içelim, dertleşelim derdi insanlar. Dertleşmek vardı. En son ne zaman böyle bir telefon aldınız veya siz böyle bir şey dediniz? Demiyoruz genelde. Ben demiyorum. Böyle tepem atık olduğunda ya da bir şeye üzüldüğümde böyle durmadan video kaydırırken falan buluyorum kendimi. Yani ne yapıyorum? Kafamı meşgul tutuyorum, kendimi oyalıyorum. O zamanın geçmesini sağlıyorum. O yalnızlığın içinde kaybolmamak çok kıymetli bir şey. Çünkü ben bunu yaşadım hayatımda birkaç kere. 90'ların sonuydu. Hayatımda keyif aldığım, değer verdiğim pek çok şey bir anda böyle bir sallanmaya başladı. Hani bazen böyle denk gelir ya, her şey üst üste gelir. Öyle bir zaman yaşanıyordu. En sonunda artık çok büyük bir şey oldu. Beni çok üzdü bu. Kapattım defteri. Arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım, insanlarla iletişim kurmayı bıraktım. Baya bir odaya kapattım kendimi. Karanlıkta oturdum. Çok uzun zaman oturdum. Valla bir 10 ay falan sürdü bu süreç. Bayağı endişelendi benim çevremdeki insanlar. Bu üzüntünün karşılığında ilk refleksim tabii ki bana bu üzüntüyü yaşatan insanları suçlamak oldu. Bu çok sürmedi, 3-5 gün sürdü. Sonra dedim ki bana bunu yapmalarına izin verdim. Demek ki bende daha çok hata var yani. Buraya çünkü kendi ayaklarımla geldim. Dedim ki eyvah, yani ben bu şekilde bu ömrü geçiremem. Çünkü çok hassas biriydim. O odaya kapandım. Ömrümün sonuna kadar nasıl bir insan olmak istediğimi düşündüm önce. Nasıl bir insan olursam biraz daha iyi yaşayabileceğimi düşündüm. Duygu dünyamı nasıl şekillendirmeyi başarırsam biraz daha güvenli bir yerde kalırım, onu düşündüm. Ben kafamın içindeki şeyi yeniden kodladım. Oturdum, ağladım. Durdum, boş boş baktım. Kendime çok kızdım. Çok da hata yapmışım. Hayatta bazı şeyleri geri alamıyorsun. Ama geleceğe ilişkin bir şeyleri daha doğru yapmak senin elinde olabiliyor bazen. Bir daha böyle bir hata yapmama konusunda kendime bir söz verebilirdim. O sözü verdiğim günde o odadan çıktım. Çok da neşeli bir adam olarak çıktım, açık söyleyeyim. Ben o zaman 17-18 yaşındaydım. Bugün 45 yaşındayım. O günler olmasaydı bugün yoktum. Bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. İnsan bazen duygularını o kadar çok bastırıyor ki kendini tanıyamıyor ve hatta kendi sesine bile duyamaz hale geldiği bir dönem olur ya böyle. Az önce bahsettiğim dönem böyle bir şey miydi acaba? Tabii ki kendime yabancılaştığım zamanlar oldu o dönemin içinde. Gerekiyordu o. Bir yabancıya karşı nasıl davranırsınız, ne yaparsınız ilk? Bir incelersiniz değil mi? Bu nasıl biri? Duruşu nasıl, üslubu nasıl, ellerini kullanma biçimi nasıl, omuzlarının duruş açısı nasıl? Bütün bunlara baktığımda bir veri seti oluşuyor. Bu veri seti üzerinden hani o ilk intiba dediğimiz şey oluşuyor. Kendine yabancılaşmanın böyle tatlı bir tarafı var. Kendine dışarıdan bakıyorsun. O gerçekten bir öz eleştiri yapabilme anı ve kendi taşını biraz yontabilmek güzel bir şey. Biz kendimizi yapılandırıyoruz, kendimizi eğitiyoruz, kendimize bir şeyler katıyoruz, belli deneyimler kazanıyoruz. Neticede kendinle olan ilişkinde kendine bir şeyler katarak kendini yonta biri haline getiriyorsun. Birey oluyorsun. Doğrularınla yanlışlarınla. Bizim kadar birbirini ayıplayan insanlardan oluşan bir toplum bulmak zordur. Biz birbirimizi ayıplaya yaşatıyoruz. Biz birbirimizin gardiyanı olmuşuz. Dolayısıyla sosyal medyada başka biri gibi davranmak bir ihtiyaç haline gelmiş bazı insanlar için. Yani kendi hayatı içinde o kadar sıkıştırılmış ve kıstırılmış durumda ki özellikle gençler zaten bunu çok yaşıyor. Sosyal medyada olsun bir takma isim falan filan, sahte bir hesapla biraz daha böyle hani içinden geldiği gibi davranabildiği bir alan buluyor. Doğru ya da yanlış. Bunu ben eleştirmiyorum. Ama şunu bir düşünmek gerek. Sen kendin olamıyorsun. Kendin olamadığın için orada öyle sahte bir hesaba ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü demek ki söylemek istediğin pek çok şeyin altına kendi adını yazamıyorsun. Yani sosyal medya bize bir yandan başka biri gibi davranabildiğimiz bir özgürlük alanı, artık ona ne diyorsanız, sunuyor. Bir yandan da ilişkilerimizde çok enteresan etkilere sahip. Çok yıllar önce
bir hanımefendiyle birlikteydim. Bu hanımefendi bana gerçekten saygı duyuyordu falan, böyle tatlı bir, hani zaten her ilişki öyledir ya, böyle tatlı bir yerde başlar ve tatsız bir yerde biter. İşte o tatsız yere doğru yaklaştığımız bir tartışma sırasında bana böyle gerçekten beni rencide edici bir şeyler söyledi. İşte sen şöylesin, sen böylesin falan filan, ben de senin gibi biriyle oldum gibi bir şeyler söyledi. Ben de çok üzüldüm. O anda tık diye bir jeton düştü. Dedim ki ya hayatım dedim, ben dedim seni anladım. Bak dedim, biz birbirimize eşsiz insanlarmış gibi davranarak bu ilişkide bir zaman geçirdik. Ama dedim bugün gelip konuştuğumuz şeylere bak. Dedim şimdi dürüst olalım. Şu an dedim eminim sosyal medyada bir yerlerde birlikte olsaydım iyi olurdu diyebildiğim birileri muhakkak var ki şu anda bana bu kadar keskin ve bu kadar sert hareket edebiliyorsun. Çünkü artık uzlaşma zemini tamamen ortadan kalkmış, artık saygısızlaşılmış falan yani. Böyle bir durdu. Nereden biliyorsun dedi. Neyi biliyorum dedim. Anladım. Enteresan bir andı. Ya bu oluyor. Ne yazık ki insanın insanı bulması çok zor bir şey. Birbirimizi fark edebilmek çok zor. İnsanın insanı fark etmesi, insanın insanı öğrenebilmesi çok zor bir şey. İki insanın hayatta bir şeyleri paylaşabilir hale gelmesi çok zor bir şey. Ya ben mesela şu anki ilişkimde şeye çok kıymet veriyorum. Bir arada olabilmek. İyi anda ve kötü anda. Bu yalnızlıktan korktuğum için değil. Yalnızlıkla ilgili, yalnızlıktan korktuğum için kurduğum ilişkiler oldu benim. Benim bir arkadaşım vardı, çok severdim. Biz onunla böyle bazen 6 ayda bir telefonlaşırdık, bazen 2 yılda bir konuşurduk. Telefon numarası hala ezberimdedir. Ezberimde olan tek telefon numarası olabilir. Bir gün evinde vefat etmiş. Bizim 2-3 gün sonra haberimiz oldu. Çünkü işte benim gibi biriydi ya, o telefonları açmayan, yalnızlığına çok kıymet veren biriydi. Hepimiz şöyle düşündük yani, demek ki yalnız kalmak istiyor. Demek ki film izliyor, bir şey yapıyor, bir şeyler yazıyor. Bir gece işte gece 2 falandı, bana bir mesaj geldi. Sabah da gittik, defnettik. Bu oldu, ben değiştim. Ondan sonra ben evlendim. Yani bu olaydan bir süre sonra. Bu olay olduğunda sevgilim bile yoktu. Bu olayda bence beni tetikleyen şu oldu. Ben o güne kadar evimde yalnız olmaya bayılıyordum. O gün bunun sonuçlarından, olası sonuçlarından biriyle karşılaştığımda bir anda hayatta bir karar alıverdim. Bu çok yanlış bir karardı. Bu şekilde karar almak çok yanlış bir şey. Yani bir şeyden korktuğun için veya bir travma yaşadığın için veya belli korkularından yola çıkarak hayatında başka bir insanla ilgili bir karar almak çok yanlış bir şey. Yani sulh içinde bitirdik evliliğimizi, orada bir sorun yok. Ben orada mesela bu yalnızlık korkusunun, o kaygının beni nasıl yönettiğini fark edememişim. Hayatta böyle bir karar almışım. Daha doğrusu içgüdülerim beni buna itmiş ve bu doğru olmadı. Kimseye de iyi gelmedi. Bu benim hatamdı. Bunu yanlış yaptım ben. Bugün hala yalnızlığıma çok değer veriyorum. Evimde mesela bir odaya girip kapıyı kapattığım zaman o kapıyı kimse açmasın isterim. Ama diğer yandan o kapıyı açıp dışarı çıktığın zaman sana gülümseyen bir insan görebilmek çok değerli bir şey. Ama ben artık hayatımın 2. dönemindeyim bence bununla ilgili. Şimdi son bir partimiz kaldı. İnsanın kendini ifade etmekten korkması. Yani buna şu şekilde değindik esasında. Kimse anlamayacak. Kimse zaten gerçekten dinlemiyor. Yargılanırım korkusu gibi şeyler. Biz gerçekten birbirimizi dinlemiyor muyuz? Ve dinleyince de çok mu yargılıyoruz? Yani bu sence böyle mi gördüğün kadarıyla? Şimdi anlaşılmak ve insanların senin farkında olmasıyla konuştuğunda dinleniyor olmak arasında bence ciddi farklar var. Bence biz çoğunlukla dinlemiyoruz. Sözümüzü söyleyeceğimiz sıranın gelmesini bekliyoruz. Bir konu hakkında derdini anlatıyorsun ama aslında karşındaki senin o derdini dinlemiyor. Sadece senin noktayı koyduğun anı yakalayıp hiçbir boşluk vermeden kendi söyleyeceği şeyi söylemesi gereken anı yakalamaya çalışıyor gibi davranıyor. Ya abi bu kadar çabuk sindiriyor olamazsın söylediğim şeyi. Bu kadar çabuk anlamış olamazsın. Anladığını sanmak da çok var. Sadece sırasını beklemek de çok var. Nasılsın sorusu birbirimize sorabileceğimiz en tatlı sorulardan biri aslında. Ama cevabını en önemsemediğimiz sorulardan biri aynı zamanda. Çünkü genelde o cevabı dinlemiyoruz bile. Yani nasılsın? İyiyim, sağ ol, ben de iyiyim. Ne yapıyoruz? Bilmem ne falan. Devam ediyor konu. Nasılsına verilen cevabın herhangi bir etkisi yok orada. İşte bu
bence büyük problem. Birbirimize karşı yaşadığımız büyük sorunlardan biri. Hakikaten nasıl olduğumuzu önemsiyorsak soralım ya şu soruyu. Bence her bir kelime, her bir sözcük, her bir soru gerçekten sorulmalı, gerçekten cevaplanmalı. İşte burada kiminle konuşacağını iyi seçmek çok önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Ya hakikaten böyle sizi anladığına inandığınız biri varsa veya sizi sakinleştiren, ruhunuzu dinginleştiren biri varsa sarılın ona. Çünkü çok zor bir şey yani. Gerçekten çok zor. Böyle bir insanı bulmak da çok zor. Böyle bir insana denk gelmek de çok zor. Hadi denk geldin diyelim, anlaşmak da çok zor. Ay, ya yine çok darmadağın konuştum değil mi? Bir şekilde toparlarız diye düşünüyorum. Fakat bu konu hakkında konuş bitmez. Yani yalnızlık, kaygılar falan, bunlar o kadar derin konular ki bitmez yani. Bir de hepimizin hayatında yalnızlıkla ilgili hayatın farklı dönemlerinde farklı deneyimler var ya. Haliyle insanın anlatacağı şeyler bitmiyor. Bir de benim kafam böyle sürekli bir yerlere zıplıyor. Yani bir şey anlatırken başka bir şey geliyor aklıma, oraya atlamak istiyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayın videoyu izleyen arkadaşlarım. Böyle bazen videonun 3. dakikasında anlattığım şeyi videonun 18. dakikasında bağlıyor olabilirim. Kusura bakmayın, çok rica ederim. İlk videonun altına gelen yorumlardan beri çok dikkatimi çeken bir şey var. Bize hiç kısa yorum gelmiyor, farkında mısınız arkadaşlar? Hep böyle uzun yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederim ya. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Yorumların uzunluğu bana şunu anlatıyor. Demek ki biz bir sohbet etme, bir şekilde insanlarla bir iletişim kurabileceğimiz bir kanal yakalamışız. Ve bu kanalda insanlar da bana bir şey söylemek istiyor. Gelen yorumlara bakıyorum, kimse böyle geçiştirmemiş. Herkes bir şey anlatmış. Bu çok kıymetli, çok teşekkür ederiz. Bu videonun altında da lütfen yazdığınız yorumlarda hiç sakınmayın arkadaşlar. Uzun olsun sorun değil, ben okuyorum hepsini tek tek. Bundan sonraki videolarda nelerden bahsetmemizi isterseniz lütfen yazın. Hani ben bilgi birikimim, deneyimim ölçüsünde Haruncan olarak bence biraz böyle üzerine konuşmak isterim. Umarım size güzel zaman geçirtmeyi başarmışızdır. Neyse, görüşmek üzere. Gülümseyin. Zehra, ben dinlemek istemedim ama zorla dinlettiler bana. Adamın kafa komple sprey olacak yani. Şu sol omuzunda saç var bir tane. Sol tarafta. Gördüm. Aldım. Tamam canımsın. Mesela işte takma isimlerimiz var, sahte hesaplarımız var. Herkesin var galiba. Benim yok bu arada. Fakat yapsam iyi olacak. Çünkü Haruncan olarak yazamıyorum bir sürü şeyi. Vallahi içimde çok birikiyor.